Hadi başlayalım. Öncelikle hoş geldiniz. Yine Hoş bir bulduk. ameliyata sizi bulduk, Evet. yakaladık. Bugünkü konumuz alın daraltma ameliyatı. Bu aralar hem bizim yurt dışından hem yurt içinden çok hastamız oluyor. Son dönemlerde de çok yaptığımız bir ameliyat bu alın daraltma ameliyatı. Onunla Evet. ilgili hastalarımızın bize yönelttiği soruları size soracağız. Tamam. Kimler bu ameliyata uygun? Özellikle alın bölgesinde kaş ve saçlı çizgi arası bölgesi çok geniş olan hastalarda yaptığımız bir ameliyat. Peki bu genişlik neye göre? Göreceli bir şey. Kime göre geniş? Neye göre geniş? Bu genişlik bizim vücut estetiğini planlarken bazı standartlarımız var. Yüzde belli oranlarımız var. Altın oran denilen oranlar var. Alın çizgisiyle kaş arası mesafe, kaş arasıyla burun altı mesafe, burun altı ve çene altı mesafenin eşit olması gerekiyor. Yani yüzü 3'e böldüğümüzde 3 çizgiye olarak girdiğimizde kaş ve saçlı çizgi arasındaki mesafenin diğer çizgilerle eşit olması gerekiyor. Ama bazen bakıyorsunuz hastalar burun estetiği ameliyatı yaparken de bu özellikle çok dikkat çekiyor. Çenesi küçük olan hastalarda burnu büyük gibi gözüküyor. Aslında burun çok büyük değil. Çenesi küçük. Çeneyi büyütmek gerekiyor mesela. Veya alnı geri olan hastalarda burnu sanki daha önde gibi gözüküyor. Yani sadece estetik ameliyat yaparken tek bir şeyi düşünmememiz gerekiyor bizim. Alın daraltma ameliyatını uygulayacağımız hastalarda da bu oranın üstünde olan hastalarda yaptığımız bir ameliyat. Alın daraltma ameliyatını en çok düşünen yani kafasına koymuş hastalarımızın en çok sorduğu sorulardan biri de iz durumu. Zaten iz olmasa bu ameliyatı Olmuş herkes izler. olur. Çok net söyleyeyim yani. Bu ameliyatı iz olmayan herkes bu ameliyat olur. Erkekler de olur yani iz olmasa. Her alnı açılan bu ameliyat olmak ister. Maalesef bu ameliyatında bizim her ameliyatımızda iz olur. Mutlaka biz neşteri vurduğumuz her yerde mutlaka iz olur. Sadece biz çok ince, eriyen, özel dikişler kullandığımız için iz belli belirsiz bir hale geliyor. Ama mesela meme estetiğinde bu saklanabiliyor. Veya işte burun estetiğinde biz hemen burun altından küçük bir kesi yapıp karşıdan bakılınca belli olmayabiliyor. Yüz germe ameliyatlarında kulak içinden kesi yaparak karşıdan bakıldığında belli olmayabiliyor. Alın daraltmada da biz buradaki izi minimum seviyeye indirmek için hem cerrahi anında belli tekniklerimiz var. O deriyi keserken saç kıl köklerine zarar vermeden normalde düz dik açıyla kestiğimiz deriyi birazcık eğimli kesiyoruz mesela kıl köklerine zarar vermemek için. Belli tekniklerimiz var. Dümdüz kesmiyoruz. Zigzag yaparak kesiyoruz mesela. Yani bu izi minimuma indirmek için aslında ameliyat anında biz her şeyi yapıyoruz. Ama mutlaka neşterin değdiği her yerde mutlaka deri tam kat olarak kesilmişse tabii ki mutlaka iz kalır. Bu ameliyatta da iz mutlaka oluyor tabii ki. Biraz daha konuyu açabilir miyiz? Nasıl bir ameliyat bu? Şimdi biz alın daraltma ameliyatında aradaki ölçümlerimizi yaptıktan sonra aradaki fazla deriyi çıkartıyoruz. Ama o deri çıktıktan sonra hemen karşılıklı ucuca dikmek gibi bir şey yok. Alın ve saçlı deri çok gergin alanlar. O yüzden deri birbirine kavuşmuyor. O yüzden arkadaki saçlı deriyi bizim öne alabilmemiz için o deriyi esnetmemiz gerekiyor içeriden. Çok kolay bir ameliyat gibi gözüküyor ama teknik detayları var tabii ki. Esnettikten sonra öne doğru getiriyoruz. Dikiş attığımızda alın bölgesi kalkmasın diye getirdiğimiz deriyi de tabii ki sabitlememiz gerekiyor. Ön alın bölgesini yukarı çektiğimizde kaşlar da oynayacağı için biz bunu istemiyoruz. Daha çok arkadaki deriyi öne getirmek istiyoruz. Getirdikten sonra onları sabitliyoruz ki o geri kaçamasın, buradaki deriyi çekemesin diye. Bu teknik bir detaydı. Sibel'in sorusu işte cevap vermiş oldu. Bayağı efor sarf ettim ben. Peki hocam en fazla kaç santimetre daraltılabilir? Şimdi bu hastadan hastaya değişiyor açıkçası. Biraz bunu vücut izin vermesiyle alakalı bir şey. Bazı kişilerin saçlı derisi inanılmaz kalın oluyor mesela ve esneme payı çok az oluyor. Bazı insanların daha gevşek, daha esnek oluyor. Bunları daha fazla getirebiliyoruz. Kişiden kişiye değişiyor açıkçası. Peki kaç santimetre deri çıkarılacağına nasıl karar veriyorsunuz? Ameliyattan önce kabaca maksimum çıkartabileceğimiz alanı işaretliyoruz. Olması gereken çizgilerimizi koyduktan sonra geri kalan alan mesela olması gereken noktalarımızı işaretliyoruz önce tabii ki. 1/3, 1/3 hesaplayarak 1/3 hesapladık, 1/3 hesapladık, 1/3 hesapladık. Olması gereken miktarı hesapladıktan sonra bu kadar çıkarılabilir diyoruz. Tabii hasta bunun ötesini isterse mümkün olmadığını hastaya öncesinde söylüyoruz. Ama bazen de hastalar hocam bu bana çok birazcık daha az çıkartabiliriz diyor. Özellikle yabancı hastalar. Hani o yüzden hastanın isteğine göre değiştirebiliyoruz. İlla herkeste 3 santim çıkacak veya 2,5 santim çıkacak diye bir şey yok. Hastanın isteğine göre biz bunu birazcık belirleyebiliyoruz. Saç dökülmesine neden oluyor mu ameliyat sonrasında? Olası komplikasyonlardan birisi bu ameliyatın. Her ameliyatın mutlaka komplikasyonu var. Kendine spesifik komplikasyonlar var. Bir de her ameliyatta rutin olabilen komplikasyonlar var. İşte yaralarda açılma, izlerin genişlemesi bu her ameliyatta olabilecek bir şey. Ama saçlı dökülmesi sadece bu ameliyatta olabilecek bir şey. Çünkü biz bu arkadaki saçlı deriyi öne getirebilmek için derinin altındaki o sert katmana bazı çizikler atıyoruz. Bu çizikler çok dikkatli yapılması gerekiyor. Yanlış yapıldığında derinin dolaşımı bozulabilir. Dolaşım bozulan deride tabi beslenemeyen kıl kökleri dökülmeler yapabilir. O yüzden bu olası komplikasyonlar arasında çok şükür başımıza gelmedi. Gelmesini hiç istemediğim bir şey. O yüzden çok dikkat ederek yapıyoruz zaten bu ameliyatları. Hocam iyileşme sürecinden de bahseder misiniz? İyileşme süresi çok kolay bir süreç oluyor aslında. Ameliyat çok zor ama sonra iyileşme süresi çok kolay oluyor hastalar açısından. Sadece yara yerinin bakımını istiyoruz hastalardan. Pansumanlarını yapmasını istiyoruz. Emilen dikişler atıyoruz genelde. Yurt dışı hastalarında özellikle. Yurt içi yaptığımız hastalarda kendimiz alıyoruz dikişlerimizi. Yaklaşık 2 haftalık bir dikkat etmesi yeterli hastamız.
Evet, alın daraltma kabaca bu kadar. Çok yapıyoruz, çok sık geliyor. Başarılı sonuçlar oldukça daha fazla geliyor. Yurt dışından özellikle arkadaşları geliyor. Çok sık yaptığımız, tecrübe edindiğimiz bir ameliyat alanı. Çünkü yaptıkça daha bir sonraki ameliyatta şunu da yapacağım, bir sonraki ameliyatta şunu da yapsam daha iyi olur. Artık çok tecrübe ettiğimiz için belli standartlarımız oldu. O yüzden ekip olarak da zaten tüm standartları karşılıyoruz. Güzel, çok şükür yani başarılı güzel ameliyatlar yapıyoruz. Teşekkür ediyoruz. Ben Hocam, teşekkür formunuz da ederim. Çok güzel, çok Kim aldı? Çok beğendim. Kim aldı? Teşekkür ederim. Güzel bir bence video oldu. Yine bilgilendirme videosu. O spesifik alın daraltma özel. Yine aklınıza takılan sorular olursa mutlaka sorabilirsiniz. Videonun altına yazabilirsiniz. Hepinize iyi günler diliyorum. Hoşçakalın. Dırıdıdım. Şalgam var hocam. Size Şalgam mı? geldi Adana'dan. Yine geldi değil mi? İçe içe yemin ediyorum. Tansiyon hastası olacağız ya.